same old Valeria. Void or no void. Evet arkadaşlar, sonunda BlizzCon'dan beri beklediğim o an geldi. Dark Heart ile Aleria'nın hikayeye döneceğini çokça söylemiştim ve öyle de oldu. Aleria çarşamba akşamı yayınlanan sinematikle hikayeye döndü ve aslında umduğumdan bile daha güzel bir dönüş oldu bu. Bu sinematik sayesinde aynı zamanda Khadgar'ın aklının bir karış havada olduğunu ve yaklaşan karanlığı da hatırladık. Şunu hatırlatayım, analiz sırasında bazı ağır spoilerlar hakkında konuşabiliriz, aklınızda olsun. Ben açıkçası daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü kendim tutamıyorum. Hadi gelin, bence Eylül ayından beri konuştuğumuz şeylerin çoğunu doğrulayan Dark Heart sinematiğine göz atarak Aleria ve Khadgar'ı anlamaya çalışalım. My people are no strangers to voices from below. Dalaran'da Khadgar'ın kişisel odasında açılıyor. Jaina, halkının yerin altından gelen seslere aşina olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Daha önce çokça bahsetmiştim ama tekrar özetleyeyim. Battle for Azeroth sırasında öğrenmiştik ki Kultiras halkı, ama özellikle Stormsong'daki deniz rahipleri denizin altından gelen fısıltılara karşı çok duyarlı. Hatta Ashara o sayede tüm Stormsong halkını kıtıra çevirip planlarını ilerletebilmişti. Tam olarak bu yüzden hem Troll hem de Anduin, War Within CGI sinematiği sırasında bu kadar şüpheci ve tedirgindi. Çünkü o dönem onlara seslenenin Azeroth olduğunu anlamadıkları için bunu hikayedeki bir tutarsızlık olarak görenler olmuştu. Ama işte Jaina'nın burada dediği bile bunu açıklamaya yeter. Yerin veya denizin altından gelen seslerin asla hayra alamet olmadığının bilindiği bir gezegende hangimiz tedirgin olmaz veya şüpheci davranmayız ki? Ayrıca göreceğiniz üzere Jaina konuşurken odaya Aleria ve tahminen yanında Archmage Modera ile geliyor, ancak bu oyuncu karakteri de olabilir. Jaina konuşurken Aleria'nın çoktan odaya girmiş olduğunu aklınızda tutun. Devam edelim. But this radiant song is different. It's being heard all across Azeroth. The Council doesn't know what to make of it. There must be someone who does. Bakın burada Saga duyurulduğundan beri bahsedilen olaydan, yani Azeroth'un çocuklarına seslenmesinden bahsediyorlar. Bana ilginç gelen ilk şey Khadgar'ın bu şarkının, seslerin bütün Azeroth'ta duyulduğunu vurgulaması. Diğer ise Jaina'nın bu seslere anlam verebilecek birini bulmaları gerektiğini söylemesi. O kişi de tabii ki de Speaker, yani Magni. Azeroth'un sözcüsü olarak seçtiği Cüce Kralı. Legion'dan beri Azeroth'un Word Soul ile Magni aracılığıyla iletişim sağlıyoruz. Ancak işte sesin Azeroth'tan geldiğini hala fark edemedikleri için Jaina'nın aklına Magni gelmiyor tahminen. Ayrıca Jaina'nın 2 adım ötedeki Aleria'yı görmediği veya görmezden geldiği detayı gözünüzden kaçmasın. I'll let you know what I find. Valeria. It's been too long, old friend. Good to see you, Khadgar. Doing well? Aleria'nın ekrana girerken nereye baktığına dikkat edin. Bir gözü Jaina'da ve bu hiç hoş bir bakış değil. Bence Jaina'yı görür görmez gizleniyor. Ne zaman Jaina ortamdan ayrılıyor, o zaman Khadgar'a kendini gösteriyor. Size daha önce bahsetmiştim. Jaina Aleria'ya karşı çok önyargılı. Hatta bu yüzden The War Within'in başlangıcında aralarında büyük gerginlik yaşanabilir demiştim. Jaina'nın Aleria'yı burada görmezden gelmiş olma ihtimalini Aleria'nın Jaina'nın arkasından nasıl baktığıyla birleştirirseniz bu tansiyonun daha uzun süre devam edeceğini anlarsınız. Ben Jaina'ya Void'e karşı şüphe duyduğu için hak versem de başından bunca şey geçmiş, bunca şey görmüş bir karakterin Aleria'ya bu kadar önyargılı olmasını açıkçası yakıştıramıyorum. Ama işte bu ön yargı ve yalnızlığın Aleria üzerindeki etkisini zaten sinematik boyunca hissedebiliyorsunuz. Ve aslında düşündükleri kişi olmadığını kanıtlama çabası saga boyunca Aleria'nın üzerinde gelecek kara bulutlardan yalnızca biri olacak. Khadgar'a gelince evet, yeni yüzünü ben de garipsedim. Çenesi ufalmış, yüzü küçülmüş gibi. Hatta aslında çöktüğünü vurgulamak için de böyle dizayn etmiş olabilirler. Ancak emin olun, sinematik içerisinde fark edeceğiniz şey Khadgar'ın fiziken değil zihnen çökmüş veya darmadağın olmuş olma ihtimali. Eğer ölecekse açıkçası bu model o ölümü de hatırlatıyor bana. Aleria ile eski dostu olduklarından çokça bahsetmiştik, o yüzden çok mutlu oluyor Aleria'yı görünce. Aleria'da ise ilginç bir neşe, pozitiflik var. Şöyle, ben aslında hiç garipsemedim izlerken çünkü kitaplarda anlatılan Aleria böyle bir karakter. Yani her hareketi bana çok Aleria geldi, ancak tabii ki bazı gizlemeye çalıştığı şeyler de olabilir. Ayrıca Aleria sahneye girdiği anda arkada çalan müzik daha önce oyunda duymadığımız bir müzik. Aleria'nın kendine ait özel müziği bile yoktu yıllarca ve The War Within ile ona özel müzik beslenildi diye umuyordum. Beklentimde umut ve hüznün karışım bir parçaydı. Yani şurada duyduğum o ufacık kısacıklığını bana bu hissiyatı verdi. Bu Aleria'ya özel besledikleri müzik olabilir. Çok narin, huzur dolu,
Ama aslında o kadar da kırılgan. Hatta ortama girerkenki vücut dili bu müzikle birleşince benim aklımda başka bir karakter canlandı. Aslında Alleria bana Ciri çok andırdı bu sinematik boyunca. En azından öyle bir hissiyat aldım. Niye oldu tam olarak bilmiyorum ama bundan da bahsetmek istedim. As well as can be expected. How's the family? I haven't. It's better if I keep my distance. Abi yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Şunu duyduğumda ne hissettiğimi tarif etmem imkansız. Önce Khadgar'dan başlarsak, bu soru Khadgar'ın sinematik boyunca yapacağı iki büyük densizlikten biri. O yüzden aklı bir karış havada demiştim. Aleria'nın yüz ifadelerinde ne kadar özenle çalıştıklarına bakarsanız çok bozuluyor aslında. Ve işte size aylarca bahsettiğim şey, tek bir sahne, birkaç cümle, söylediğim her şeyi doğruladı. Burada aylarca ne konuştuk? Video başında Aleria'nın gücünü emdiği Nalatot'u aklınıza yazın demiştim. O parçalanan kalp Aleria'da şu an ve kullanılmayı, potansiyelinin açığa çıkmasını bekliyor. Olaya biraz daha sembolik yaklaşmak istersek de size hep bahsettiğim Aleria'nın psikolojik durumuna bakmamız gerekir. Aleria'nın eşi ve oğlu Işık ile birken o ikisini de korumak için gölgeleri kucakladı ve bu yüzden belki de yıllardır ikisinden de olabildiğince uzakta duruyor. Zorunda kalmadıkça Thrallion'la bir araya gelmiyor, tahminen Arator'u görmüyor bile. Bu durumda evet, kalbinin kırık olduğunu tahmin etmek zor değil. Bakın, Saga'yı anlamak ama özellikle Dwarfit'ini anlamak öncelikle Aleria'yı anlamak demek. Ne kadar yalnız kaldığını, ailesinin güvenliği için kendini hapsettiği bu yalnızlıkta nasıl boğulduğunu şu yüz değişimi ve sesinin titremesinden bile çok rahat anlayabilirsiniz. Aleria şu an yapayalnız. Yaklaşan bir karanlık var, onu isteyen bir karanlık var ve çevresinde belki de Khadgar'dan başka kimsesi yok. Yani Void Elf'ler, Umbrik, elbette onlar var tabii, ancak onlarla ne kadar şey paylaşıyor olabilir? Bunların üzerine Jaina dahil belki de başka sayısız karakterin ona duyduğu ön yargı var. Ve bu ön yargının tek sebebi de sevdiklerini korumak için karanlığa kucaklamış olması. Verdiği iç savaşı tek bir sahnede müthiş özetlemiş olsalar da iş orada bitmiyor. Daha çok şey var. Of course, the void. That would be... Actually, your connection to the void is why I asked you here. Evet, Khadgar burada yediği haltı fark edip durumu toparlamak için konuyu olabildiğince hızlı şekilde değiştirerek Aleria'ya niye çağırdığına konuyu bağlamaya karar veriyor ki havada asıl duran saçma gerginlik dağılsın. We still don't know what this dark heart relic is capable of, but we do know it's in the hands of someone called the Harbinger. Khadgar, Dark Art'ı ve elçiyi araştırma kafasına koymuş ve belki bu yüzden öğrenmemesi gereken bir şeyleri öğrendiği ya da öğreneceği için Zaltat'ın kara listesine girmiş olabilir. Burada Aleria elçiyi duyduğu anda vücut dilindeki değişime, gözlerini nasıl dikkatle kıstığına ve kameranın hafif hafif Aleria'ya yaklaştığına dikkat edin. Elçiyi yani Zaltat'ı biliyor mu yoksa yalnızca içine karanlık bir şüphe mi düştü? Bunu görevler geldiğinde anlayabiliriz. Who they are and what they intend to do remains a mystery, which is why I need your help. Evet, Khadgar'ın Aleria'ya ihtiyacı var ve bu anda da işte Aleria'nın hikayeye döndüğü anı görüyoruz aslında. Bence bu meşhur Void temalı paket geldiği zaman bu bir son değil, başlangıç olacak. Biz Void Door'una gerçekten giriş yapacağız ve bu yolda Aleria aynı Sylvanas'ın rolünü üstlenecek. Nasıl Sylvanas, Legion, BFA, Shadowlands döneminde Death hikayesini bize aktarmada kullanılan karakter oldu. Void için de Aleria'yı kullanacaklar. Meşale bir Windrunner'dan diğerine geçecek. Ve bu durumda mesela arkada Void hikayesi kademe kademe işlenirken Aleria aracılığıyla, tanıdık bir karakter aracılığıyla olaylara hakim olmamız kolaylaşabilir. Bu andan itibaren Void'i araştırma, avlama görevi Aleria'da. Bakalım bu isteğe nasıl bir tepki vermiş. To hunt down a dangerous foe we know nothing about. Honestly, I could use the distraction. Yani abi şuradaki tavırları ve ruh halinin değişim ve çelişkisi muhteşem. Bakın şu verdiği ilk tepkideki alaycılık tam Aleria. Dibine kadar Aleria, ancak bence bu aşamada To hunt down a dangerous foe we know nothing about. bu tavrındaki abartıyı fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Zaten hemen sonrasında Honestly, I could use the distraction. şuradaki ruh değişimini inanılmaz iyi yansıtmışlar. Önce derin derin içini çekmesi, sonra gözünü kaçırması,
Kafa dağıtırım iyi olur derken eğleniyor gibi gözükmeye çalışması, ancak bunun tamamen gerginliğini maskelemek için olması, gerçekten Alera'nın karakterine, animasyonlarına, seslendirmesine müthiş özen göstermişler ve Madsen ile yazar ekibinin nasıl bir karakterle uğraştıklarının farkında olduğunu şu sinematikte anladım ben. Bu Andin hikayesi değil, bu öyle milletin orada burada yazdığı gibi ikinci Sylvanas hikayesi de değil. Bu bir karakterin hem mecazi hem de gerçek anlamda içindeki ışık ve karanlığın arasında kalmasını izleyeceğimiz bir hikaye. Bu sinematikte de Alera'nın yapmaya çalıştığı şey bu karanlığı ve hüznü, kederi gizlemeye çalışmak. Ancak bunu gizlemek için ne kadar abartırsa o kadar göze batıyor. Çok uğraşıyor. Çünkü zaten dışlandığı için bir de bu zayıflığını gösterirse bu sefer çevresindekilerin ondan iyice şüphe duyacağından korkuyor. Same old Valeria. Void or no void. İşte Khadgar'ın kırdığı ikinci büyük pot. Yine kendince iyi niyetle Void'e bulaşmış olsan da sen benim Aleria'msın işte demeye çalışıyor ama bunu yapmaması gerekirdi. Aleria da Khadgar yüzünden önce ailesinden uzak kalmasıyla sonra da Void ile olan ilişkisiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor. Ah Khadgar'a. Gerçekten aklı bir karış havada. Niye acaba? Şimdi burada yüz ifadelerine ve animasyonlara çok takıldım, ancak gerçekten şu sahte gülümsemenin ne kadar hızlı bir şekilde hızına dönüşünde bakın. Hatırlarsanız ben Aleria'nın yeni modeline şüpheyle yaklaştığımı söylemiştim BlizzCon sonrasında ama demek ki bunun için yenilemişler. Eski sıradan hayal suratıyla yüz ifadelerine bu kadar detaylı vermek çok mümkün değil. I didn't mean to. See you soon, Khadgar. Dark heart in hand. Yani artık burada Aleria Khadgar'ın saçmalamaya devam edeceğini fark ettiği için konuşmaya kısa kesip ayrılıyor. Ve ayrılırken bizi yüzünü göstermiyorlar, ancak o neşeli, mutlu tavırları devam ediyor. Şu el hareketine bakın mesela, nasıl alaycı, umursamıyormuş gibi davranmaya devam ediyor. Ki zaten burada bize sahneden ayrılırken yüzünü göstermemeleri de bence bu yüzden. Bence son cümleyi söylerken hiç mutlu değildi. Kaç yıllık arkadaşıyla yıllar sonra buluştu. Yalnızca yaklaşan karanlığı hatırlamakta kalmadı, bir de dumura uğradı. Khadgar çok iyi niyetli olsa da bu aşırı densizliğe Aleria'nın daha da çaresiz, yalnız hissetmesine yol açabilir. Çünkü 2 dakikalık bir ziyarette o içini yakan 2 problemle de yüzleşmek zorunda kaldı. Yani ben size bunu çok söyledim. Aleria kesinlikle sağlıklı bir ruh halinde değil ki aslında benim teorim, her ne kadar tentakılları veya Void'in büyük planını içeriyor olsa da aslında karakter bazlı bir teoriydi. Aleria'nın psikolojisinde vurgu yapmıştım. Yalnızca kaderinin değil, ailesinin de ne kadar eşsiz olduğundan ve bunun aslında ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Şu 2 dakikalık sinematik teorimi karakter psikolojisi açısından doğruladı. Yani bu sinematik tamamen Aleria'yı analiz etmemiz, Khadgar'ın ne kadar yorgun olduğunu ve kendinde olmadığını iyice anlamamız için hazırlanmış. Ben şahsen çok farklı duygularla bu sinematiği izledim. Aleria'nın psikolojisine dair söylediğim her şeyin 2 dakikada doğrulanması bana çok garip hissettirdi. Ayrıca Aleria ve Khadgar'ın ses sanatçılarını da buradan tebrik etmek istiyorum. Muhteşem bir iş çıkarmışlar. Animasyonların akıcılığı ve ışıklandırma tarzı da bana çok farklı geldi. Yani ben daha önce hiçbir in-game WoW sinematiğini bu kadar doğal hissettiğini hatırlamıyorum. Bu konuşma sırasında hissedilmesi gereken doğallığı muhteşem yansıtmışlar. Bu sinematiği sıkıcı veya durgun bulmuş olabilirsiniz, ancak ben çok beğendim çünkü en çok sevdiğim şeylerden biri karakter analizi yapmaktır. Battle for Azeroth'u çok sevme sebeplerimden biri de karakter gelişimini çok iyi gösteren ve karakter analizine olanak sağlayan bir sürü sinematik içermesiydi ve o yüzden ben cidden çok beğendim bu sinematiği de. Blizzard'ın Aleria konusunda şu ana kadar attığı her adım çok doğru ki ben bile bu kadarını beklemiyordum. Mesela Khadgar onu bu kadar dumura uğrattıktan sonra odadan koşa koşa kaçtı ve tahminen avının peşine düştü. Ve böyle tüm bu kırgınlık ve yorgunlukları içine atmaya devam ettikçe Zaltat ve Void'in ekmeğine daha da fazla yağ sürecek. Ya başka bir detay, eldiveni şurada hafifçe parçalanmış. Tamam, belki hiçbir şey ama dikkatimi çekti. Son olarak size video başında bahsettiğim detayı tekrar hatırlatmak istiyorum. Aleria'nın kalbinin kırık olması ve aslında bu kalbin içinde her ne kadar saf bir iyilik taşısa da maruz kaldığı güçler tarafından karartılmış ve ele geçirilecek olma ihtimali. Yani kehanetin ikinci parçasına dönüp bakarsak kararmış, kırılmış bir kalp ele geçirilmeye bekliyor. Bunu daha önce çokça söylemiştim. Bu çok yüksek ihtimalle yeşil hariç. Eğer dümdüz bir şekilde anlatmak istiyorlarsa burada bahsedilen Dark Art harbiden Zaltat'ın elindeki Dark Art olabilir ki onun da aslında ne olabileceğine dair aklımda fikir var. Benim aklımdaki diğer 3 ihtimal ise Azeroth, Nozdormu ve Aleria.
Azeroth olabileceğini düşünme sebebim gezegenin şu ana kadar çok kez yara almış, yani kalbinin yaralanmış olması. Ve zaten çağlardır Old Cut'ların elinde olduğu için belki de çoktan kararmaya başlamıştır. Hala Nozdorm olabileceğini düşünüyorum çünkü Nozdorm'un da kalbi bunca yorgunluktan sonra kırgın olabilir. Muradon'un gölgesinde sürekli üzerinde hissettiğini unutmayın. Ancak bu sinematiği izledikten sonra açıkçası Aleria'yı ben bu potansiyel aday listesinin üst sıralarına yerleştirdim. Sinematik analizi bu kadardı. Dediğim gibi ben çok tatmin oldum. Çok farklı duygularla izledim bu sinematiği. Mesela size şunu söyleyeyim. İleride Hollow of Fall'daki kristal hakkında konuşurken de Aleria'yı ve Anduin'i konuşacağız. Çünkü benim oyunda en çok ilgilendiğim konu olan Light ile Shadow arasındaki ikiliyi tek başına yansıtan çok büyük öneme sahip olabilecek bir detay. Fakat orada da Aleria'yı konuşacağım. Veya Dimentions'tan bahsettik. Benim o konuda da Aleria'ya bağlayabileceğim bir teori oluşmaya başladı kafamda, ancak iyice toparlamam lazım. Veya The Last Titan'ın sonuna dair işte şu an aklımda iki farklı senaryo var. Biri yine Aleria üzerine. Blizzard şu ana kadar Aleria'ya muhteşem işledi. Umarım bu şekilde devam edecek. Hatta Light ile Shadow arasındaki ikiliyi de şimdiden işlemeye başladılar. Hatta birkaç detay daha verelim. Bu sinematikten günler önce Aleria'ya dair başka bir sinematik görseli yayınlanmıştı. Bu kare. Bu sahne az önce değerlendirdiğimiz sinematiğe ait değil. Yani bu artık ben buna eminim. Bu da önümüzdeki hafta en az bir sinematik daha göreceğiz demek. Belki de Khadgar bu sefer keşfettiği bir şey göstermek için Aleria'yı çağıracak. Çünkü buradaki yüz ifadesi bir şey şaşırmış, hatta hafiften korkmuş gibi. Ya da belki Zaltat'ın ona göstereceği bir görü onu bu kadar şaşırtacak ve nefesini kesecek. Her türlü gelecek hafta en az bir oyun içi sinematik daha göreceğiz. Ve bunun üzerine Blizzard geçtiğimiz günlerde şunu da paylaştı. Aleria'nın eski modeli Argus'ta, hatta Seath'in yani kaderinin değiştiği bölgede. Bunu sırf etkileyici gözükmesi için özel olarak hazırlayıp koymuş olabilirler. Neticede eski modeli. Ama belki Zalatat ona geçmişindeki bu süreci gösterecek. Argus'ta gölgelerin onu nasıl çağırdığını, ele geçirdiğini hatırlatacak. Ya da bize bunu Aleria anlatacak. Neticede içinde Aleria'nın olduğu en az bir sinematik daha görmeyi bekliyorum önümüzdeki hafta içerisinde. Eğer bu sinematikte Zalatat'ta olursa tadından yenmez. Sözünüzü ben The War Within'in ağır psikolojik gerilim havasına geçmesini bekliyorum demiştim. Tahminen Legion tarzı çılgın anlarla Battle for Azeroth'ta yaşanan karakter odaklı sinematikleri birleştirecekler ki bu benim için rüya gibi bir kombinasyon zaten. Ve açıkçası The War Within'i kesinlikle normal bir ruh hali ve heyecanla beklemiyorum. Siz tabii ki benim gibi beklemek zorunda değilsiniz, ancak umarım Shadowlands'ın ağzınızda bıraktığı acı tat artık geçmiştir. An itibariyle The War Within'e ve World Soul Saga'ya giriş yaptık. Umarım şaşırdığımız ve heyecanlandığımız, bir o kadar üzüleceğimiz, vurucu bir hikaye görürüz ki Blizzard'ın Aleria'yı bu kadar düzgün kullanması bile ne yaptıklarını farkında olduklarının işareti. Evet, bugünlük video bu kadardı. Umarım bu analiz hoşunuza gitmiş ve aklınızda canlanan sorular varsa cevaplamış veya yeni sorular oluşturmuştur ki öyle olduysa aslında daha iyi. Sinematiğe dair kendi yorumlarınızı ve bu analize ne kadar katılıp katılmadığınızı okumayı bekliyorum. Dinlediğiniz için sağ olun. Kanala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Daha çok konuşacağız Saga hakkında buralarda. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler.